Herkese merhaba. Hayatım Örgü Motifistan'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle altıgen motiflerle file görünümlü bluz çalışması yapacağız. Bluzumu yaparken kullanmış olduğum iplerim Nako Vals'in batik iplerinden. Toplamda 4 yumak Nako Vals kullandım. Ayrıca 3,5 milimetre tığ kullanarak ördüm. Benim bluzumun ölçüsü large bedene uygun oldu. Hemen size şöyle santim hesabını da vermek istiyorum. Kol altından bluzumuzun genişliği şöyle 60 santimetreye yakın oldu. Uzunluğu da 58 santimetre, kol uzunluğumuz da 48 santimetre oldu. Tabi sizler dilediğiniz uzunluklarda çalışabilirsiniz. Ayrıca bu bluz çalışmasını yaparken farklı bir tekniği de sizlerle videonun içerisinde paylaşıyor olacağım. Beden düşürme tekniğini göstereceğim. Bu teknikle kolları daha dar yapabilirsiniz. Şimdi ben bu bluz çalışmasında biraz geniş tuttum. Çünkü file modeli olduğu için geniş kolla çalıştım ama çok fazla geniş değil yine de. Dilerseniz daha dar olacak şekilde hırka veya bluz çalışmaları da yapabilirsiniz. Evet, hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen yapımına başlayalım. Başlarken örnek çalışması için Alize'nin Süperlana klasik iplerini kullanıyorum ve yine 3,5 milimetre tığ kullanarak öreceğim. Hemen şöyle tığıma başlangıç ilmeğini atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. İlk zincirin içine battım. Buradan bir ip aldım. Şöyle tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Hemen şu başlangıç ipini arada gizleyerek 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi halkamızın içine 2 ikili trabzan yapacağım. Şöyle birincisi ve ikincisi. 1, 2, 3 zincir. Tekrar 3 ikili trabzan. Başta da yine zincirimizle birlikte 3 tane ikili trabzanımız var. Şöyle 3. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Hemen 3 ikili trabzan. Şimdi toplamda 6 tane üçerli trabzan grubu yapıyoruz. Aralarda hep 3 zincirimiz var. Şöyle dördüncüsü. Tekrar 3 zincir ve 3 ikili trabzan. Şöyle hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar 3 zincir. Son kez 3 ikili trabzan. Şimdi sona geldiğimiz zaman bu 6. üçerli grubumuzu yaptıktan sonra zincir çekmeden şöyle tığıma bir ip alıyorum. Hemen başlangıçtaki 3 zincirimizin ilkinin içine batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. Tığımdaki ilmeklerle birlikte 3 tane ilmeğim var. Şöyle biraz uzatıyorum. Üçünü birlikte topladım. Şöyle tekrar üçünü birlikte topluyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Köşeyi bu şekilde kapatıyoruz. Tekrar bir ip aldım. Şimdi bu kapatmış olduğum boşluğun içine, ilk boşluğun içine 2 ikili trabzan. Baştaki zincirimizle birlikte 3 tane trabzanımız oldu. Şimdi bu başlangıçta yarım köşe yaparak başlıyoruz. İkinci sırada köşelerimizi oluşturacağız. Şimdi 3 ikili trabzanı yaptım. Hemen bir zincir, tekrar sıradaki 3 zincir boşluğuna 3 ikili trabzan, şöyle 2 ve üçüncüsü tekrar 3 zincir, aynı yere 3 ikili trabzan. Bu şekilde ilk köşemizi oluşturmuş olduk. Başlangıçta yarım köşe yaptık. Tekrar bir zincir, sıradaki 3 zincir boşluğuna yine 3 ikili trabzan, 3 zincir ve 3 ikili trabzan yapıyoruz.
Evet, yine şöyle üçüncü ikili trabzanımı yaptım. Tekrar arada bir zincirimiz var ve diğer 3 zincir boşluğuna da yeni bir köşe oluşturuyoruz. Bu bizim üçüncü köşemiz. Şimdi sıranın sonuna kadar 6 tane köşeyi bu şekilde tamamlayacağız. Son 6. köşeyi yine birlikte yapacağız. Çünkü yarım köşe yaparak başladım. Evet, şöyle beşinci köşeyi tamamladım. Şimdi başlangıçta ilk köşemizi yarım yapmıştık. Hemen bir zincir çektim burada. Bir ip aldım. Yine ilk köşe boşluğunun içine 3 ikili trabzan yapıyorum. Hemen şöyle 2 ve üçüncüsü. Şimdi burada köşeyi kapatırken şöyle bir ip aldım. Tekrar burada ilk zincirimizin ilk trabzanın şöyle üzerine batıyorum. Hemen buradan bir ilmek aldım. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. Bu şekilde köşeyi kapatmış olduk. Tekrar 3 zincir. Şimdi bir ip aldım. Yine ilk boşluğun içine 2 ikili trabzan. Zincirle birlikte 3 tane trabzanımız var. Şöyle üçüncüsü. Şimdi arada 2 zincir çekiyorum. Bundan sonra hep 2 zincir çekeceğiz köşelerin arasında. Şimdi bu arada bir zincir boşluğumuz var. Hemen buraya bir ikili trabzan. Tekrar 2 zincir. Şimdi köşeye geldim. Köşeler her zaman aynı şekilde 3 ikili trabzan, 3 zincir, tekrar 3 ikili trabzan. 1 2 3 tekrar 3 ikili trabzan. Evet, şöyle üçüncü ikili trabzanımı yaptım. Şimdi 1 2 zincir, arada bir zincir boşluğumuz var. Hemen buraya bir ikili trabzan. Tekrar 2 zincir. Sıradaki köşe boşluğuna aynı şekilde devam ediyoruz. Evet, sırayı tamamladım. Başladığım yere tekrar geldim. Şimdi sonda bir ikili trabzan yaptım. Tekrar 2 zincir çektim. Burada yarım köşemiz var. Hemen bir ip aldım ve ilk köşe boşluğunun içine 3 ikili trabzan yapıyorum. Köşemizi tamamlayacağız. Şöyle 2 ve üçüncüsü. Bu şekilde. Şimdi tekrar tığıma bir ip aldım. Hemen ilk zincirin içine batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Evet, şimdi modelimizin kurulumunu tamamladık. Bundan sonra hep aynı şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi bir ip aldım. Tekrar burada başlangıcı göstereceğim. İlk boşluğun içine 2 ikili trabzan yapıyorum. Baştaki zincirimizle birlikte yine 3 tane trabzanımız var. 1, 2 zincir çektim. Bir ip aldım. Şimdi burada bakın burada 3 tane trabzanımız var. Üçüncüsünün üzerine batıyorum. Bir ikili trabzan. Tekrar 2 zincir. Hemen sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Tekrar 2 zincir. Zincirlerimizi çok sıkı çekmeyelim. Hemen başlangıçtaki ilk trabzanın üzerine, köşede olan ilk trabzanın üzerine yine bir ikili trabzan yaptım. Tekrar 2 zincir ve köşemizle devam ediyoruz. 3 ikili trabzan, 3 zincir ve 3 ikili trabzan. Evet, şöyle üçüncüsü. Şimdi tekrar 2 zincir. Hemen burada üçüncü trabzanın üzerine batıyorum. Bir ikili trabzan. 2 zincir, sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan.
2 zincir, yine ilk trabzanın üzerine, köşemizdeki şu 3 tane trabzanın ilkinin üzerine bir ikili trabzan. Tekrar 2 zincir, hemen köşeyle devam ediyoruz. Şimdi bundan sonra hep aynı şekilde ilerleyecek. Burada sıralar eklemeye devam edeceksiniz. Ölçüleri daha sonra ayarlayacağız. Yani benimle birlikte başlayıp sıralara devam edeceksiniz. Şimdi burada yeni sıraya başlarken hemen şöyle başladığımız yere geldiğimiz zaman yine burada yarım köşeyi tamamlayacağız. Yeni sıraya başladığımız zaman burada yapmış olduğumuz gibi her zaman 2 zinciri çektikten sonra, yani köşeden sonra 2 zincir, hemen buradaki 3. trabzanın üzerine ilk trabzanımızı yapıyoruz. Daha sonra diğer trabzanların üzerine devam edip yine burada 3 tane trabzanımız var. İlkin üzerine bir ikili trabzan yapıp tekrar köşeyle devam ediyoruz. Şimdi bu şekilde sıralara devam edeceğiz. Ben large beden için kullanmış olduğum ip ve tığ numarasıyla toplamda 17 sıra ördüm ve kol genişliğimiz, öncelikle kol genişliğimizi ayarlıyoruz. Toplamda 17 sıra ördüm. Kol genişliğimiz, yani yüksekliğimiz 18 santimetre oldu. Yani sizin kol evinizin yüksekliği belki bedeninizden dolayı 20 santimetre olabilir. Ya da daha küçük beden, large bedenden daha küçük çalışıyorsanız 18 değil 17 santimetre yapabilirsiniz. Yani burada large bedeni ortada kabul edersek her bedeni büyüttüğümüzde bir sıra ekleyin. Her bedeni küçülttüğümüz zaman bir sıra eksiltin. Fakat kullanmış olduğum ipin metre uzunluğu 100 gramda 240 metre uzunluğuna sahip. Şimdi Alize Superlana Klasik kullanıyorum. Bu da 280 sanırım, o şekilde hatırlıyorum. 280 metre uzunluğuna sahip. Bu iple de yine aynı sıraları örebilirsiniz. Çünkü yünlü bir yapıya sahip olduğu için aynı genişlikte sıralar ilerliyor. Yine large bedense 17 sıra, X large bedense 18 sıra, kol bölümünüz daha kalınsa normalden, o zaman 19 sıra yapabilirsiniz. Yani ya 2 ya da 1 sıra fazla veya eksik yaparak. Medium bedende 16 sıra örerseniz o zaman S bedende 15 sıra örebilirsiniz. Burada kollarımız omuzdan biraz aşağıya düşeceği için kol genişliğini çok fazla yapmıyoruz. Yine de dökümlü bir kol genişliğimiz olacak bluzun modelinden dolayı. Şimdi sizler burada şu anda motifim küçük olduğu için göremiyorsunuz ama birazdan hemen göreceksiniz. Burada dediğim gibi önce sıralara devam edin. Ben birkaç saniye sonra hemen geliyorum. Evet, ben motifimi biraz büyüttüm. Toplamda 7 sıra ördüm ve örnek çalışması için yeterli bir büyüklüğe ulaştı. Hemen şöyle katlamayı göstereceğim. Son sırayı yaparken ara ara zaten katlayarak ölçmeniz gerekiyor. Son sırayı yaparken bakın, yarım köşenin olduğu köşeden sonra sadece 5 kenarda sıraya devam ediyorum. 6. kenarı kol birleştirmesini yaparak tamamlayacağız. Hemen şöyle ön yüzünü terse gelecek şekilde katlıyorum. Şu örmüş olduğum, yani son köşe, burası bizim 5. köşemiz. 5. köşede karşıya, tam karşısındaki köşenin üzerine getiriyorum. Bu şekilde katlıyoruz. Bakın, katladığımız zaman şu kısımdaki görüntü aynen bu şekilde olması gerekiyor. Eğer bu şekilde olduysa zincirlerinizi sıkı çekmişsiniz demektir. Zincirlerinizi sıkı çektiyseniz gerginlik oluşuyor ve bu şekilde hırkalarda ya da bluzlarda görünüm oluyor. O yüzden size tavsiyem, motifiniz böyle küçükken 7 sıra, 8 sıra, 10 sıra ördüğünüz zaman ara ara katlayarak burada nasıl göründüğüne bakabilirsiniz. Ona göre elinizi gevşeterek devam edebilirsiniz. Evet, şimdi burada 5. köşenin içine 3 tane ikili trabzan yaptım. Hemen ilmeğimi çıkartıyorum ve karşı köşenin içinden tersten batıyorum. Buradan, ya da şöyle de yapabiliriz. Önce bir zincir çektim. Köşelerde 3 zincirimiz vardı. Hemen karşı köşeye bir sık iğne, tekrar bir zincir çektim.
Tekrar bir ip aldım. Şimdi burada beden düşürmesi yapacağımız için kol genişliğini normalden 2 santimetre daha küçük yapıyorum. Dilerseniz tabii daha büyük yaparak da daha dökümlü bir bluz elde edebilirsiniz. Şimdi benim için yeterli bir genişliğe sahip oldu. Çünkü beden düşürmesi yaptığımız zaman şu kol evinin yüksekliği kol altından omuza değil de daha aşağıda duracağı için o yüzden burası bizim tam kol altına gelmeyecek ve birkaç santimetre daha küçük yapıyoruz. Normalde ben 20 santimetre yapıyorum hırka veya bluzlerde. Fakat bu teknikle biraz daha az sıra ekledim. Evet, şimdi bir zincir, bir sık iğne, tekrar bir zincir, hemen bir ip aldım ve köşemizi tamamlıyorum. Önce buraya 3 ikili trabzan. Şöyle üçüncüsü. Şimdi burada ilmeğimi çıkarttım. Hemen bu tarafta üçüncü trabzanın üzerinden şöyle tığımı geçirdim. Buradan ilmeğimi tekrar çekeceğim. Şimdi bir, iki zincir çektim. Tekrar burada şöyle hemen buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Bakın burada üçüncü trabzanın üzerine. Şimdi zincir çekmeden ilmeğimi çıkarttım. Hemen burada ilk trabzanın şuradaki boşluğu atlıyorum. İlk trabzanın üzerine battım. Buradan ilmeğimi çektim. İlmeğimi çektikten sonra 2 zincir buraya geliyorum. Tekrar bir ikili trabzan. Trabzan yaptıktan sonra zincir çekmeden sıradaki trabzanın üzerinden hemen şöyle ilmeğimi çektim ve 2 zincir. Tekrar sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan, ilmeğimi çıkartıyorum. Karşı tarafta sıradaki trabzanın üzerine şöyle battım. Buradan ilmeğimi çektim ve 2 zincir. İlmeğimizi çektikten sonra burada biraz geniş alalım ilk zincirimizi. 2 zincir, tekrar buraya geldim. Evet, şöyle göstereceğim hemen birleştirmemizi. Bakın önce köşeyi birleştirdikten sonra buraya 3 ikili trabzan, ilmeğimi çıkarttım. Karşı tarafta 3. trabzanın üzerinden ilmeğimi çekip önce 2 zincir çektim. Daha sonra burada 3. trabzanın üzerine ilk trabzanı yaptım. Hemen buraya ilmeğimi çektim. Tekrar 2 zincir, tekrar buraya devam ettim. Trabzandan ilmeğimi çektim. Tekrar 2 zincir ve aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi burayı birleştirip tekrar geliyorum. Evet, yarım köşemizin olduğu yere geldim. Şimdi burada birleştirme yaparken bakın burada bir boşluğumuz var. Karşı tarafta iki boşluğumuz var. Şimdi burada hemen şöyle 2 zincir çektim. İlk trabzanın üzerine bir ikili trabzan, hemen ilmeğimi çıkardım. Burada sıradaki trabzanın üzerinden şöyle ilmeğimi çektim. Şimdi burada bir tane boşluğumuz kaldı. Burada şaşırmayalım. Tekrar 2 zincir çektim. Köşenin içine bir ikili trabzan yapıyorum önce. Daha sonra ilmeğimi çıkarttım. Hemen buradaki köşenin içindeki ilk trabzanın üzerinden ilmeğimi çektim. Hemen yanına 2 ikili trabzan daha yapıyorum. Şimdi zincir çekmeden ilmeğimi çıkardım. Hemen köşe boşluğun içinden ilmeğimi tekrar çektim. Şimdi burada şu ilmeğimizi çok gevşek tutmayalım. Hemen bir ip aldım. Şöyle tutuyorum. Buradaki ilk zincirin içine battım. İlmeğimi biraz uzatıyorum. Gergin tutuyorum. İkisini birlikte topladım. Hemen ilmeğimiz büyümeden iki ilmeği tekrar topladım. Yani bu tarafa doğru birleştirme yapmış oldum. Tam ortaya gelecek şekilde. Yani üçgen şekilde toplamadım burayı. Şimdi burada hemen şu birleştirme yaptığımız bakın tam ortaya tığımı şöyle zincir çekmeden, dediğim gibi burada ilmeğiniz gevşemeden yaparsanız şöyle ortadan bir ilmek aldım. İki ilmeğimi birlikte topladım.
Bakın çok gevşek oldu. Biraz daha sıkı yapacağım. Şöyle ilmeğimi aldım. 2 ilmeğimi topladım. Sık iğne yapmış oldum. Şimdi burada 1, 2 zincir daha çektim. Sık iğne ile birlikte 3 zincirimiz var. Yani bu bizim ilk trabzanımız. Hemen bir zincir daha çekiyorum. Burası birleştirme yeri olduğu için volanlanma olmasın diye burada bir zincir. Yani toplamda 4 zincirimiz var. Normalde 5 olması gerekiyor ama 4 zincir çektim. Hemen şu kaydırma yapmış olduğum ilk trabzanın üzerine batıyorum. Bir ikili trabzan yaptım. Tekrar 2 zincir. Burada tığ numaranızı yarım milimetre düşürürseniz daha iyi olur. Çünkü burada kolumuzu şöyle bakın. Artık örgümüzün yönü değiştiği için bu şekilde dönerek öreceğimiz için burada dışarıya doğru taşma yapabilir. Hem elinizin yapısından hem de tığ numaranızdan dolayı. O yüzden burada ilk sırayı örün. Daha sonra eğer taşma yaptıysa tığ numaranızı yarım milimetre düşürürseniz çok daralma yapmayacak. Sadece taşmayı engelleyecek. Ben yine taşmasın diye burada bir zincir çektim. Yani araya 2 zincir çekmedim. Tekrar 2 zincir çektim. Hemen bir tane atlıyorum. Diğerinin üzerine bir ikili trabzan. Tekrar 2 zincir. Burada zincirlerimi çok gevşek tutmuyorum. Ben tığımı değiştirmediğim için çok gevşek tutmuyorum. Ama beden çalışmasını örerken, motifi örerken biraz gevşek tutarak zincirlerimi çektim. Bu şekilde sıraya devam ediyoruz. Şimdi ben burada sadece 2 sıra bu şekilde kafes çalışması yaptım. 2 sıra ve bir sırada kenar çalışması yaptım. Toplamda birleştirdikten sonra 3 sıra ördüm ve bluzumun uzunluğu şöyle kolumun şuraya kadar iniyor. Çünkü beden düşürmesi yapıyoruz. Kol aşağıya düşüyor. Sizler daha uzun olsun isterseniz o zaman burada 6-7 sıra örebilirsiniz. Evet, şöyle hemen devam ediyorum. Bu birinci sırayı tamamlayacağım. Burada ipimi kesmeden sizler de bu şekilde devam edebilirsiniz. İpinizi kesmeden önce kolu tamamlayın. İpiniz yeterli değilse burada sadece 1-2 sıra ördükten sonra ona göre devam edebilirsiniz. Yani 4 yumakla uzun kollu çalışamazsınız. Tam uzun kollu. O yüzden 5 yumak alırsanız hem bedeni biraz daha uzun yapabilirsiniz. Hem X-large bedene uygun çalışabilirsiniz. Hem de kolları uzatabilirsiniz. Şimdi burayı bitireceğim. Hemen kenar çalışmasını göstereceğim. Burada ben örnek çalışması için bir sıra yapacağım. Bir de yeni sıraya nasıl başladığımı göstereceğim. Evet, başladığım yere tekrar geldim. Hemen burada da yine ilk trabzanın üzerine bir ikili trabzan, 2 zincir, tekrar burada bir trabzan atlıyorum. Diğerinin üzerine bir ikili trabzan. Şimdi bir zincir. Burada yan yana iki boşluğumuzu birer zincirle yapıyorum. Şimdi burada sayıyorum. 1, 2, 3. zincirin içine battım. Buradan bir ilmek aldım. Hemen kaydırmayla kapattım. Şimdi burada 1, 2, 3 tığ numaranızı değiştirmediyseniz her zaman başlangıçta 4 zincirle başlayın. Numaranızı yarım milimetre düşürdüyseniz 5 zincir çekerek devam edebilirsiniz. Bakın burada bir zincir olmuş oldu. Bu belli olmuyor. Burası zaten şöyle katlandığı için üste geliyor. O yüzden burada yan yana iki kafese ben hep bir zincir çektim arada. Şimdi tekrar 2 zincir ve sıraya devam ediyoruz. Evet, başlangıcı ve sırayı tamamladığımız zaman birleştirmeyi bu şekilde yapıyoruz. Evet, şöyle birleştirmemizi yaptıktan sonra burada kenar çalışmasını hemen şu ilk boşluğun içine kaydırmayı yaptım. İlk boşluğun içinden bir ilmek aldım ve 2 ilmeği toplayarak bir sık iğne yaptım. Şimdi bir ip aldım. Sıradaki boşluğa 5 tane ikili trabzan. Şöyle 2, 3, 4 ve beşincisi. Hemen yanındaki boşluğa bir sık iğne. Çok kolay. Sizler farklı kenar çalışmaları da yapabilirsiniz. Tekrar bir ip aldım. Sıradaki boşluğa 5 ikili trabzan.
Evet, şöyle beşincisi hemen sıradaki boşluğa bir sık iğne. Tekrar bir ip aldım. Sıradaki boşluğa 5 tane ikili trabzan. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Yani son sıranız. Evet, sırayı tamamladım. Başladığım yere geldim. Şimdi benim burada bir tane boşluğum arttı. Yanında hemen sık iğnemiz var. Şimdi bir sık iğne yaptım bir öncesinde. Şimdi sıradaki boşluğa. Şimdi burada şöyle 5 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra hemen sık iğnenin üzerine birleştirme yapacağım. Şöyle 4 ve beşincisi. Evet, şimdi ilk başlangıçtaki sık iğnenin üzerine şöyle battım. Kaydırmayla kapattım. Tekrar bir zincir çekmeden ipimi uzun bırakarak kesiyorum. Şöyle ipimi çektikten sonra sık iğnenin arkasından tekrar tığımı geçirdim. İpimi arkaya çekiyorum. Daha sonra bunu iğne yardımıyla veya ince bir tığ ile hemen burada, çünkü zincir çekmedik, hemen şuradaki trabzanların altında önce ileriye sonra üstünden tekrar geriye olacak şekilde ya da buralarda e, ipimizi içeriye çekiyoruz. Evet, kol çalışmamız bu şekilde ilerleyecek. Dediğim gibi biz bir sıra yaptık burada. Şimdi birkaç sıra ördükten sonra ben 3 sıra yaptım bluzumun üzerinde. Daha sonra kenar çalışması, pardon, 2 sıra kenar çalışmasıyla 3 sıra olmuş oldu ve 48-49 santimetre uzunluğunda kol uzunluğum oluştu. Zaten large bedende 54 santimetre tam uzun kol ölçüsü olmuş oluyor. Evet, şimdi bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi ben bir tane de şöyle hemen diğer motifini ördüm. Şimdi burada size beden düşürmeyi göstereceğim. Daha sonra diğer bedenle birleştirmeyi yapacağız. Hemen şöyle ipimi alıyorum. Şimdi kol genişliğine göre motifimizi ördüğümüz için burada bedenimizin hem uzunluğu hem genişliği küçük oluyor. O yüzden buraya sıralar eklememiz gerekiyor. Genelde hırka çalışmalarında ya da bluz çalışmalarında buradan başlayıp sırayı ya sadece arkaya sıra ekleniyor ya da üç kenarda. Ben genelde üç kenarda sıra eklemeye devam ediyorum. Hem boyunu hem enini genişletiyorum. Şimdi yine aynı şekilde yapacağız ama burada tek fark, şimdi şu ortadaki birleştirdiğimiz köşelerin yine kolda olduğu gibi tam ortasına battım. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Hemen ipimi gizledim, üzerine ördüm. Tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Burada da bir tane çekeceğim. Çünkü burada mesafemiz çok küçük. Şimdi burada, pardon, 5 tane çekeceğim. Çünkü köşelerde 3 zincirimiz var. 1 2 3 4 5 sık iğne ile birlikte. Şimdi ilk trabzanın üzerine burada, şimdi biz burada beden düşürme yaparken aynı zamanda omuz düşürme de yapacağız. Şiş örgülerinde omuz düşürmesi bluzlarda veya süveterlerde olduğu gibi burada da hem omuz düşürme hem beden düşürme yapmış olacağız. Şimdi buradan başladım. Yine kolda olduğu gibi bütün etrafını, burada zaten 3 tane kenarımız var. Başladığımız yere gelene kadar bu sırayı tamamlıyoruz. Evet, ben sırayı tamamladım. Hatta ikinci sırayı da tamamladım. Birinci sırada başladığımız yere geldiğimizde burada ilk trabzanın ve üçüncü trabzanın üzerine de yine ikili trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Kolda olduğu gibi yine kaydırmayla birleştirip burada 5 tane zincir çekerek sıraya devam ettim. Yani ikinci sıraya başladım. Şimdi burada tekrar birleştirmeyi göstereceğim. 2 zincir çektim. Şöyle
Bir ikili trabzan, tekrar 2 zincir, hemen buraya geliyorum. 1 2 3. zincirin içine battım ve buradan bir ilmek aldım. Şöyle tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Tekrar bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi örnek çalışması için ben 2 sıra ördüm. Bluzumda burada toplamda 7 sıra ördüm. 7 sıra bu şekilde bütün olarak sıralarımı örmeye devam ettim. Sizler burada dediğim gibi kullandığınız ipiniz ince ise 8 sıra 9 sıra örebilirsiniz. Çok ince ise 3 sıra veyahut da 2 sıra ekleyin. Bunu üzerinize tabii ki buradan kolunuzu geçirin. Şurası bizim boynumuza gelen yer olacak. Yani boynunuza kadar burayı çekeceksiniz. Şimdi bedeni bu şekilde genişlettiğimiz zaman kol da düşecek demiştim. O şekilde yaptığınızda eğer yeterli bir genişliğe ulaştıysa artık burada sizler de ipinizi kesebilirsiniz. Çok fazla yani 10-15 sırada eklemiyoruz burada. Zaten kolumuzun yüksekliğiyle orantılı bir şekilde burada eklediğimiz sıralar yeterli gelecek. Sadece Alize Diva için söylüyorum. O zaman belki 3 sıra benim yaptığımdan daha fazla yapmanız gerekebilir. Tabi yine bedenlere göre, yani large beden yapıyorsanız 7 değil de 9 sıra yaparak tamamlayabilirsiniz. Evet, şimdi tam V yaka olarak göstereceğim. Benim bluzumun yakası biraz oval oldu. Bunun sebebi bakın şöyle bitmiş olan örnek çalışmamın üzerinde. Şimdi burada artık bedene bir sıra ekleyerek sadece bir sıra ekleyeceğiz. Birleştiği zaman diğer bedenle birlikte arada 2 sıramız olmuş olacak. O şekilde şöyle bir V yakamız oluşacak. Burada daha fazla sıra ekleyerek, yani benim vermiş olduğum sıradan daha fazla sıra ekleyerek şu aradaki V yakayı, yani hiç sıra eklemeden de son sırada şöyle birleştirme yapabilirsiniz. O zaman 7-8 değil de 10 sıra ekleyebilirsiniz ama bunu denemeniz gerekiyor. Ben biraz şu arada pay olabilmesi için 2 sırada yeterli, yani 2 sıra yaptığımız zaman tam V yaka olarak görünüyor. Ben burada bir sıra değil de kendi bluzumda 2 sıra ekledim. Çünkü biraz dar gibi gelmişti gözüme. Buradaki sıraları tamamladığım için bu birinci sırayı yaptıktan sonra tekrar bir sıra daha ekledim. O yüzden yaka biraz oval durdu. Yani V yaka tam V yaka olarak değil de biraz şöyle oval olarak durdu. O yüzden sizler burada 7 sırayı ekledikten sonra önce bir sırayı örün. Diğerine de bir sırayı örerken hem ön sırada önden, yani ön bedenden hem de arka bedenden birleştirmeyi yapın. Eğer dar olursa o zaman en fazla bir sıra daha ekleyebilirsiniz. Yoksa burada yakanız kare yaka olarak da ilerler. Yani 2 sıra 3 sıra eklediğiniz zaman burası artık V yaka değil kare yaka olarak olmuş olacak. O yüzden bunlara dikkat edelim. Şimdi ben bu örnek çalışmamın şöyle bir sırasını ördüm. Bunu da nasıl yapıyoruz? Şimdi omuzdan itibaren zaten birleştirdiğimiz yerde şöyle tam ortadan trabzanla başlamıştım. Bu ortadaki trabzanın olduğu yerden buraya bir işaretleyici takabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Bunu kendi bluzumda 10 boşluk aşağıdan başladım. Buradan saydım: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. boşluğun şöyle trabzan üzerinden bunu başladım. Bir tane yukarıdan bir tane aşağıdan başlayabilirsiniz. Bu sizin yakanızın açıklığını ne kadar istiyorsanız o kadar. Arkada da aynı şekilde yaptım. Yani arkayı yüksek yapmadım. İkisini de hem ön hem arka yaka boşluğunu aynı ölçüde bıraktım. Şimdi biz burada hem arkada hem önde aynı yerde başladığımız zaman motiflerin her ikisinde aynı şekilde örebiliyoruz. Yani diğer altıgen hırkaları izlediyseniz ikisine de aynı yönden başladığımız için motifleri, buradan başladığımız için elimizin yönünden dolayı birinde arka beden, birinde de ön beden yaka uyuntusu olarak birini yukarıdan birini aşağıdan başlıyoruz. Şimdi bu bluz çalışmasında ikisini de aynı şekilde başlıyoruz. Yani her iki motifi de aynı şekilde başlayarak ilerliyoruz. Birebir 2 tane aynı motif yapıyoruz. Şimdi burada yine şöyle sayacağım: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benim burada tekrar kontrol edeceğim. Şuradan tam ortada birleşme yerinin ortasındaki trabzandan 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Evet, şuradan tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu trabzandan başlıyorum. Tığıma başlangıç ilmeği attım. Hemen şöyle sık iğne yaparken ipimi bu tarafa çekiyorum. Bu şekilde sık iğnemi yaptım. İpimi bu taraftan çektim. Şimdi bunu yukarıya doğru verdim. Şöyle arada gizliyorum. 2 ve 3. Sık iğne ile birlikte 3 tane zincirim var. Bir sık iğne, 2 zincir. Şimdi hemen ilk trabzanın üzerinden birleştirme yaparak ikinci motifi bu şekilde. Şimdi bunu bitirdim. Sizler de birinci motifi bitireceksiniz. Hemen şu ilmeğimi çıkartıyorum ve burada ilk trabzanın şöyle arkadan battım. Buradan ilmeğimi çektim. Tekrar 2 zincir. İlmeği çektikten sonra zincir çekiyoruz. Şimdi bu tarafta sıradaki trabzanın üzerine yine kolda yaptığımız gibi birleştirme yapıyorum. Bir ikili trabzan yaptım. İlmeğimi çıkardım. Karşı tarafta hemen trabzanın üzerinden ilmeğimi çektim. Tekrar 2 zincir. Hemen bu tarafa geliyorum. Yine bir trabzan. İlmeğimi çıkardım. Buradan sıradaki trabzanın üzerinden ilmeğimi çektim. Bu şekilde köşeye gelene kadar birleştirmemizi yapalım. Evet, köşenin olduğu yere geldim. Yine burada 2 zincir çektim. İlk trabzanın üzerine bir ikili trabzan, ilmeğimi çıkardım. Yine kolda olduğu gibi 2 tane boşluğum var. Hemen şöyle sıradaki trabzanın üzerinden tekrar ilmeğimi çektim. 2 zincir. Önce köşenin içine bir trabzan, ilmeğimi çıkardım. Daha sonra burada köşede ilk trabzanın üzerinden şöyle ilmeğimi çektim. Tekrar bir ip aldım. Zincir çekmeden buraya köşenin içine 2 ikili trabzan daha yapıyorum. Yani 3'e tamamlıyoruz. Şimdi bir zincir çektim. İlmeğimi çıkardım. Köşenin içinden ilmeğimi çektim. Şöyle çok sıkı yapmıyorum. Biraz gevşek bir zincir çektim. Tekrar bir zincir. Yani bir zincir, bir tane birleştirme, bir tane daha 3 tane zincirimiz oldu. Tekrar köşeyi tamamlıyorum. Şimdi ön veya arka bedenin birleştirmesini yapmış olduk. Tekrar buradan etek ucunun sırayı örmeye devam edeceğim ve bir kenara ördükten sonra yine birleştireceğiz. Trabzanlarımı yaptım. Köşede bakın 3 tane, 2 zincir, tekrar burada 3. trabzanın üzerine bir trabzan, 2 zincir ve bir trabzan. Etek ucunda devam ediyorum. Evet, tekrar köşenin olduğu yere geldim. Aynı şekilde ilk trabzanın üzerine de bir ikili trabzan, 2 zincir. Şimdi köşenin içine önce 3 tane ikili trabzan. Şöyle 2 ve üçüncüsü. Şimdi bir zincir. Hemen şöyle bakın göstereceğim size. Birleştirme yaptığım yer. Hemen şöyle arkaya çeviriyorum. Buradan devam edeceğiz. Şimdi bir zincir çektim, ilmeğimi çıkarttım. Yine burada arkadan geçirdim. Şöyle ilmeğimi karşı köşeden çektim. Bir, iki zincir çektim. Tekrar 3 tane ikili trabzan. Evet, şimdi zincir çekmeden önce ilmeğimi çıkardım. Burada üçüncü trabzanın üzerine hemen şöyle ilmeğimi çektim. İlmeği çektikten sonra 2 zincir. Tekrar burada üçüncü trabzanın üzerine bir trabzan. Zincir çekmeden trabzan yaptıktan sonra ilmeğimi çıkardım. Burada ilk trabzanın üzerine, buradaki zaten ilk trabzanda gördüğünüz gibi üçüncü trabzanın üzerinde tekrar 2 zincir, hemen sıradan devam ediyorum. Şimdi yine omuzdan saydığımız zaman 6 tane boşluk kalacak. Burada saymamıza gerek yok. Diğer motifte
bir sırayı tamamladığımız için bittiği zaman birleştirmemiz de bitmiş olacak. Pardon, burada unuttum birleştirme yapmayı. Hemen şöyle ilmeğimi çıkartıyorum. Karşı taraftan ilmeğimi çekiyorum. Sadece köşede dönüşü göstermek istedim. Hemen burayı tamamlayıp geliyorum. Evet, birleştirmeyi tamamladım. Sona kadar geldim. Bakın burada 2 tane boşluğumuz kaldı karşı tarafta. Şimdi burada hemen şu trabzanın üzerinden aldım. Tekrar ilmeğimi çektim ve 2 zincir. Şimdi bu tarafa bir ikili trabzan. Şöyle bir ikili trabzan. Şimdi ilmeğimi tekrar çıkardım. Şimdi burada 5 tane zincirle başladığımız için 1, 2, 3. Yine buradan 3. zincirin içine batıyorum. Buradan ilmeğimi çektim. Şimdi burada bir zincir çekip ipinizi kesebilirsiniz. Evet, şimdi yakayla devam edeceğiz kenar çalışmasıyla. Şimdi burada bir zincir çekmiştim. Birleştirdikten sonra 2 zincir daha ekliyorum. Toplamda 3 zincirimiz var. Şimdi hemen sıradaki boşluğa bakın burada 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle 2. Zincirimizle beraber 3 tane oldu. Şimdi burada köşeyi dönüyoruz. Bakın burada ortadaki bir sıramız var. Şu ve şuradaki köşeyi dönüyoruz. Biraz yuvarlak olması için hemen buraya bir sık iğne. Biraz daraltma da yapmış oldum. Şimdi burada yarım olarak başladım. Tekrar başa geldiğimiz zaman tamamlayacağız. Şimdi bir sık iğne, bir ip aldım. Sıradaki boşluğa 5 ikili trabzan. 2, 3, 4 ve beşincisi. Tekrar sıradaki boşluğa bir sık iğne. Kolda olduğu gibi devam ediyoruz. Şimdi arkadaki yaka oyuntusuna kadar e, hemen öreceğim ve tekrar geliyorum. Evet, şimdi ben buradan başladım ve tekrar başladığım yere geldim. Hemen size şöyle arka bedende yakayı göstereceğim. Bu örnek çalışması olduğu için buradaki boşluklarımızın sayısını hesaplamadım. Yani bu şekilde kenar çalışması yapmak isterseniz. Şimdi buraya geldiğimiz zaman şöyle önde burada iki boşluğa bir tane yelpaze modeli, yani her iki boşluğa 5 tane trabzan olacak şekilde başladım. Burada yarım başladım, sadece 3 tane. Daha sonra sıradaki boşluğa bir sık iğne yaptım. Fakat arka bedende buradan geldiğimiz zaman burada tam dönüş yerinde sık iğne olan boşluğa trabzanlarımız denk geldi. Bu yüzden buraya 4 tane trabzan yaptım. Çünkü potluk oluştu, yani volanlanma oldu. O yüzden buraya 4 tane trabzan yaptım. Sizler de bu şekilde denk gelirse, çünkü sizin bluzunuzda yakada daha fazla boşluk olacak. 8, 9 veya 10 boşluk yapacaksınız. Şimdi buraya 4 tane yaptım. Hemen bakın, bu birleştirme sırasındaki boşluklarımız. İlk boşluğun içine bir sık iğne. Şu birleştirme yerinin tam ortasına, yani öne göre, öndeki yakaya göre farklı yapmış oldum. Tam ortasına yine 4 tane ikili trabzan. Yine hemen yanına sık iğne. Tekrar burada önde buraya sık iğne yapmıştık. Buraya 4 tane ikili trabzan yaptım. Yani burada 4 4 4 potluk oluşmaması için birer tane trabzanı eksilttim. Daha sonra tekrar yine 5 tane trabzanla devam ettim ve öne geldiğimiz zaman başladığımız gibi denk geldi. Yani şöyle 5 tane trabzan yaptım. Bakın şurada köşede dönüşteki boşluğumuza bir tane sık iğne denk geldi. Şimdi burada bir ip alıyorum. Hemen buraya yine boşluğun içine 2 tane ikili trabzan yapacağım. Şöyle 1 ve 2.
Şimdi burada da tam ortada zaten zincirle yani trabzanla başlamıştık. Hemen burada zincirimizi de biraz çevireceğim. 1, 2, 3. zincirim. Burada zincirinizi gevşek çekerseniz şöyle üstündeki 2 ilmeği alıyorum. Bakın tığımı çevirerek altta bir tane kalıyor. Şöyle bu şekilde aldığımız zaman zincirimizin yönü içe doğru dönmüş oluyor. Tekrar zincir çekmeden ipimi burada kesiyorum. Biraz uzun kesiyorum. Şöyle ilmeğimi çıkarttım. Zincir çekmediğim için hemen kaydırma yaptığım zincire arkadan şöyle tığımı geçirip şimdi buradan ipimi arkaya çekeceğim. Hemen şöyle, burası biraz küçük olmuş. İpimi arkaya çekiyorum ve bunu bir iğne yardımıyla ya da daha küçük bir tığ kullanarak şu aradaki trabzanların arasında ileri geri yaparak, zincir çekmediğimiz için ileri geri yaparak bunu gizliyoruz. Evet, yakamız da bu şekilde. Dilerseniz siz yakada bakın burada şöyle düz bir görüntü oldu. Bu örnek çalışması olduğu için sayılar bu şekilde denk geldi. Sizler dilerseniz burada sık iğne çalışması yapabilirsiniz. Yarım trabzan veya ikili trabzan yapabilirsiniz. Burada her boşluğa 2 tane ikili trabzan yaparak ilerleyebilirsiniz. Bu ortaya geldiğiniz zaman yine köşeyi dönerken kesme yapabilirsiniz. O zaman biraz daha bu şekilde V yaka görünümü olacak. Hemen diğer bluzun üzerinde de yakayı göstermek istiyorum. Çünkü bluzumun üzerinde anlattığım gibi burada 2 2 4 tane boşluğumuz var. Gördüğünüz gibi burada tam denk geldiği için bir yelpaze, bir sık iğne şeklinde köşelere, şu dönüşlere sık iğne denk geldiği için bu şekilde ilerledim. Ortada 3 tane yelpazemiz oldu. Çünkü aralarda sık iğnelerimiz var. Bu şekilde biraz daha oval bir yaka oldu. Sizler isterseniz yelpaze modeliyle, dilerseniz de dediğim gibi sık iğne veya yarım trabzanlarla da bir yaka çalışması yapabilirsiniz. Bu örnek çalışmamızda biraz küçük durdu tabii yakamız. Evet, şimdi kolları bitirdik, yakayı bitirdik. Burada artık etek ucuna sıra eklerken şuradan başlarsanız daha iyi olur. Çünkü burada zaten omuzda da bunu gösterdim, kolda da gösterdim. Şu ortadan ilmeğinizi alın. Burada 5 tane zincir çekip önce ilk trabzanın üzerine buradaki zincirlerinizi biraz gevşek çekin. Bu kısımlar hem önde hem de arkada birleştirme yeri olduğu için biraz aşağıya düşebilir buradaki ilk trabzanınız. Yani buradakiler yüksek olabilir. Burada biraz aşağıya düşebilir. Burada zincirlerinizi biraz gevşek çekin. Sonra önce buraya, daha sonra 2 zincir, sonra buraya aynı şekilde devam ediyoruz. Yine arkada da yine önce buraya, daha sonra buraya, sonra tam ortaya birleştirme yerine, sonra ilk trabzana, sonra 3. trabzana. Burada dilediğiniz kadar sıra ekleyebilirsiniz. Ben burada 2 sıra ekledim. 2 sırayı tamamladıktan sonra, çünkü ipim yetmedi, 2 sırayı tamamladıktan sonra yine bir boşluğa sık iğne yaparak yelpaze modeliyle etrafını şu kenardan başlayabilirsiniz. Bu şekilde buradan gelip burada bitirebilirsiniz. Yine kenar çalışmasıyla bluzumu tamamladım. Hemen bluzumun üstünde de tekrar göstermek istiyorum. Evet, şöyle yakamız gördüğünüz gibi. Şöyle etek ucunda göstereceğim. Evet, etek ucunda bir sıra yapmışım, 2 sıra değil. Şöyle bir sıra yapmışım gördüğünüz gibi. Ve yelpaze modelimiz. Hemen şöyle kol kenarlarında aynı şekilde devam etti. Evet, bluzumuzun anlatımı bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bana yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.